Nasıl karar verdin kanka öncelikle? Radikal bir karardı polislikten istifa etmek. Okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, oturduğum insanlar benim istifa ettim. Bir yıldır şu anda dünyayı geziyorum. Şu an mesela nasıl seyahatini devam ettiriyorsun veya nasıl gelir nereden elde ediyorsun? Evet, ufak da olsa bir gelir elde ediyorum. Yani belki çok para kazanamıyorum ama az para harcıyorum. Aslında olayın bence püf noktası bu. Zamanınızı verdiğiniz zaman paranızı alıyorsun. Paranızı verdiğiniz zaman zamanınızı alıyorsun. Gezi sırasında başına kötü bir olay geldi. Onunla alakalı neler söyleyebilirsin mesela? Dediğim gibi ben 10 yıl polislik yaptım. Hayatımda böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Malezya'dayken otostop çektiğim bir esnada bir kişi aldı beni, yani organize etti ve bir çetenin yanına götürdü. Beni 13 saat boyunca alıkoydular. Bütün her şeyim çalındı. İnsanın başına da gelebiliyormuş. O bende büyük kırılma yaşadı. Hayatı sorgulattırdı. Başıma böyle bir olay geldiği zaman için hayattan küsemem. Çünkü seyahat bizim için bir tatil değil. Biz şu anda bir tatilde değiliz. Çoğu insan bunu kaçırıyor. Bir de seyahate çıktıktan sonra böyle kötü bir olay yaşayınca insanların herhalde sana en fazla sorduğu soru pişman mısın? Herkes der ki hayalimdir dünyayı gezmek, görmek. Çünkü yani bana da sordular pişman mısın diye. Tabii ki cevabıma da çok ilgilenen de olmadı. Çünkü ben pişman değilim desem de bana inanmayan insanlar oldu. Hep böyle maddi bir taraftan sorular geliyor bize. Hiç kimse bize huzurlu musun diye soran yok. Evet. Abi Hindistan'a gittim. Hindistan'da 3 ay kaldım. Dedim ki ya burası ayrı bir gezegen. Herkes diyor ne işin var Hindistan'da? Gelen sorulardan bir tanesi de şey değil ya bize. Yani en iyi yer neresi ya? Nerede yaşanır filan? Buraya yani 3 günlük yemek gelse biz hepsini yemeğe kalksak sindiremeyiz. Evet. Yaşadıklarımız, gördüklerimizle de aynı. Selamlar dostlar. Fergana'dan ayrılıyorum. Şimdi Margilon'a geldim. Margilon Vokzalı burası. Fergana'ya yaklaşık bir 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Tren buradan kalkıyor. Bu tren Andijan'dan geliyor. Taşkent'e gideceğim ben şimdi trenle. Özbekistan'da tren deneyiminde yaşamış olacağız bu videoda. Kazakistan'da daha önceden 4-5 defa trenle seyahat etmiştim. Buradaki tren de benzer gibi geldi bana. Şimdi içine girince beraber anlayacağız. Treni internet üzerinden aldım. Sitenin ismi Railway Üzbek'ti galiba. UZ'ydi galiba. Yazarım. Bakmak isteyenler oradan bakabilir. Fiyatı ne kadar ödedim ona bakalım bir. 140 bin som ödedim. O da yaklaşık 11 dolar civarı bir ücret yapıyor. Kazakistan'da tren fiyatları gayet uygundu. Özbekistan'da biraz daha pahalı gördüğüm kadarıyla. Normalde Kazakistan'da böyle bir trene binecek olsam muhtemelen herhalde bir 3-4 dolar civarı bir şey öderdim. Burada 3-4 katı. Ama Özbekistan genel olarak Kazakistan'a göre daha uygun yeme içme fiyatları. Yolluk bir şeyler aldım. Şurada çantalarım var. Yolluk bir şeyler aldım. Buradan aslında 4-5 saat yol gideceğim. Hani çok fazla uzun bir yol değil. Beraber deneyimleyeceğiz bakalım. Yolluğumuz da var. Yiyip içerip yatarak gideceğiz yani. Bu tren Andijon'dan Hibe'ye kadar gidiyor. Benim vagonum 8. 7. vagon, 8. vagon bu. Eski görünüyor biraz tren de bakalım içi nasılmış. Herkes bakın eşyalarıyla geliyor. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Şu vagonda 21-23. 49. Da 49. Rahmat abi. Kazakistan'daki trenin aynısı gibi. Yine burada sıcak su alabileceğimiz yer var. Yataklı. 49. Benimki şurası. Alt yatak. Selamünaleyküm. Benim yer burası. Oturalım. Şöyle göstereyim kısaca. Üst kısımda böyle ikili aslında hepsi. Altlı üstlü olarak geçiyor. Çarşaf falan veriyorlar ama ben gündüz seyahat edeceğim için bana vermezler muhtemelen diye tahmin ediyorum. Bu alt tarafta bu masayı çevirdiğinizde böyle yatak oluyor. Yatak oluyor burası da. Gündüz oturuyorsunuz. Akşam da işte yatmak istediğinizde yatağa çevirip yatıyorsunuz. Priz yokmuş bunda. Prizi göremedim. 5 saat buradayız şimdi. Yiyip içip gideriz artık. Burada böyle
sıcak su alabiliyorsunuz. Çay kahve yapabiliyorsunuz yani. O bakımdan güzel. Allah hizmette sınırı yok. İçerisi biraz karanlık yani gündüz olmasına rağmen camlardan dolayı. Şimdi bir tane şey aldım, çaynik aldım şöyle. Demlik. Burada veriyorlar trende. Bardak da aldım. Yani hastayımız. Ha rahmet. Rahmet yok. 5 saat benim Taşkent'e. Taşkent'e yemez mi? Ya gerekmez. Rahmet. Ha burada çarşaf falan veriyor abi isterseniz. Dedim ben 5 saat gideceğim yani gerekmez. Bazen yatmak isteyenler falan oluyor herhalde ondan verdi. Çay yapıyorum şimdi. Yolluk üzüm almıştım. Fergana'dan. Fergana'nın meşhur üzümünden. Çekirdek var. Burada ekmeğim var lan. Ispanaklı bu. Böyle yağlı bir ekmek. Şimdi biraz keyif yapalım ya. Trendeyiz sonuçta. Takside yapamazsınız bu keyifleri. Trende o yüzden yolculuk yapıyoruz. Bakın isterseniz böyle satış yapanlar da oluyor. Eğer bir şey almadan gelirseniz aç kalmazsanız yani restoran falan var. Oradan alabilirsiniz alacaklarınızı yine. Güzel ya. Seviyoruz trenleri. Ekmeğim de burada. Tren istasyonu almışım ben bunu. Sıcak da. Harika oldu. Çayımızı içelim. Keyfimize bakalım. Yola çekirdeksiz çıkılır mı? Çıkılmaz. Burada da çay ve çekirdek yolun olmazsa olmazlarından. Yan kısım komple üzüm bağlarından oluşuyor. Böyle kilometrelerce uzanıyor üzüm bağları. Üzüm burada hem uygun fiyatlı hem de çok lezzetli. Bal gibi üzümler. Ben de işte gelmeden bir poşet aldım en son Fergana'dan çıkmadan. Şöyle 10 lira civarına neredeyse 1 kilo üzüm aldım düşünün yani. Özbekistan fiyat olarak üzmüyor. Bakın pamuk tarlaları. Arada görüyorum ama genelde bu bölgede de pamuk tarlaları var. Böyle pamuk önümüzden geçiyoruz. Bakın pamuk tarlası bunlar. İzleye izleye gidiyoruz böyle manzaralara. Kokan'la vardık. Sakız var mı sakız? Bakın burası da Kokant. Burası da büyük yerlerden bir tanesi. Böyle güzel mimari eserler bulunuyor. Ben tabi her durakta duramıyorum. Bundan sonra gideceğimiz duraklar ne güzel. Semerkant'a, Buhara'ya gideceğiz. Zaten bunların daha güzelini göreceğiz. Ama uğramak isterseniz diye bir öyle fotoğraflarını göstereyim dedim. Üzüm yıkadım şimdi. Fergana'nın müthiş üzümleri bal gibi. Vallahi çok güzel üzüm ya. Hem güzel hem ucuz. Hem tadı bal gibi. Uyuyanlar var trende. Burada da tuvalet var. Şurada da çöpümüz var. Manzaralar böyle. Tuvaletleri de göster. Biraz kirli olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da başka vagonlara geçiliyor. Böyle vallahi ya, tren keyifli geçiyor ama. Takside böyle sıkış tepiş gitmektense biraz daha birkaç dolar daha fazla verip böyle yiyip içip gitmek daha güzel oluyor. Daha keyifli oluyor. Yürüyebiliyorsunuz, yatabiliyorsunuz, çay çorba içebiliyorsunuz, insanlarla konuşuyorsunuz falan. Daha güzel oluyor. Zor, juda chiroyli joylar. Zor. Bu yer Chodak. Nomi Chodak deyiladi bu yerda. Chodak. Dam olish joylar, bitta dachalar bor. Ben Fergana'dayken şeyi sorup duruyordum.
Taşkent'te otobüs falan yok mu diye sorup duruyordum. Herkes böyle şey diyordu bana, otobüs yok falan diyorlardı işte. Ya taksi var ya tren diyorlardı. Anlamıyordum hani niye otobüs yok falan diye. Şu anda bakın tünelin içinden gidiyoruz. 19 kilometrelik bir tünelmiş burası. Bu tünelden dolayı otobüsler gitmiyormuş. Giden taksilerde işte bu tünelin artık tünelden değil de dağın tepesinden artık muhtemelen zikzaklı yollardan gidiyor herhalde. Otobüsler için artık tehlikeli mi o yol, uzun mu oluyor, kıvrımlı mı bilmiyorum. Bilen varsa yazarsa sevinirim, biz de öğrenmiş oluruz. Bu nedenlerden dolayı şey olmuyormuş yani. Otobüs gitmiyormuş, o yüzden de ulaşım pahalı. Normalde yoksa 5 saatlik yol bu kadar pahalı olmuyordu. Ben mesela Andijan'dan Fergana'ya gelmiştim. 1,5 saatlik yola $1 civarı bir şey vermiştim, düşünün. Şimdi hesaplayınca biraz pahalıya geliyor ama ulaşım böyle sıkıntılı olunca bunu normal karşılanması lazım. Sonraki yerlerde herhalde bu şekilde bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Burada dağlar bölüyor herhalde. Aşağı taraf zaten Tacikistan sınırı, üst taraf Kazakistan mı oluyor artık? Üst tarafta herhalde Kazakistan, artık o arada kalan dağlardan dolayı da böyle bir tünel yapmışlar. Vallahi saati 5 ettik. Taşkent'e varmak üzereyiz. Bir yarım saat falan kaldı. Burada hava artık erken kararıyor. 5:30 gibi hava kararıyor. Ben vardığımda muhtemelen hava kararmış olacak. Son bir 5 çayı içiyorum şimdi. Biraz bir şeyler yedim. Öyle yolculuk hızlı geçti ya. Bir şey anlamadım valla. 5 saat hızlı geçiyor yani. Önceden 38 saat gitmiştim Kazakistan'da. 2 gece kalmıştım trende. Ondan sonra bu 5 saat bana pek şey yapmadı yani. Taşkent'te görüşürüz artık diyorum. Bakalım, heyecanlıyız Taşkent için. Başkente gidiyoruz. Taşkent'e geldim ben. Burayı bana Melih kardeşim ayarladı. Kırgızistan videosunda göstermiştim onu. Sınırda karşılaşmıştık. O burada kalmış. Couchsurfing'den tanıştık. Daha doğrusu o aracı referans oldu. Şimdi geldim, evde yemek hazırlamışlar sağ olsunlar. Bakın burada misafir kültürü çok farklı bir seviyede yani bizimkinden. Böyle başı üstünde tutuluyor dediğim yani laf olsun diye değil. Gerçekten hazırlanan sofralar, işte dekorasyondur, odur budur hani. Burada misafir kültürü çok çok farklı. Özellikle Orta Asya'da yani Kırgızistan, Kazakistan'da da aynıydı. Özbekistan'da da aynıymış. İlk defa burada evde kalıyorum şimdi. Gerçi bu ikinci evim ama önceki böyle öğrenci evi gibiydi. Burası aile evi olduğu için tabii daha farklı oluyor. Vallahi insanlar çok farklı ya burada. Bu kültürü seviyorum. Melih kardeşime de buradan teşekkür ediyorum. Onunla da yarın görüşeceğiz bir aksilik olmazsa. Taşkent'e denk gelmiş olacağız yine yani. Beni ağırlayan Muzaffer kardeşim de şimdi okulda. O da gelince izin olursa onu da çeker gösteririm. Beni kardeşi karşıladı. Vallahi insan mahcup oluyor ya böyle şeyleri görünce. Ama gerçekten güzel bir kültür. Misafir etme kültürü burada gerçekten çok güzel. Bakın masada bir dünya şey var. Bunlara rağmen hala meyve falan getiriyorlar ya. Ya insanlar hakikaten çok farklı buralarda. Yani bu misafir etme kültürünü görmek için bile gelinir buralara ama tabii bunun için böyle evlere konuk olmanız gerekiyor. Onu da nasıl sağlarsınız bilmiyorum. Ben Couchsurfing kullanarak ya da işte tanıdıklar vasıtasıyla bir şekilde tanışıyoruz böyle insanlarla. Hiç birbirimizi tanımadık önceden yani. Böyle olunca insan mutlu oluyor. Seyahat motivasyonu da artıyor yani. Sizinle de böyle güzel anları paylaşmaya çalışıyorum. Dostlar selamlar. Taşkent'e ayak bastım. Yanımda Melih kardeşim var. Selamlar herkese. Tekrar buluştuk kendisiyle sağ olsun. Taşkent'te denk geldik. Çok şükür. Sonunda. Oturup şimdi bir sohbet edeceğiz kendisiyle. Ya nasılsın bu arada? Çok İlk şükür önce onu her şey sorayım. yolunda. Güzel. Burada son günüm. Senin de ilk günün diyebilirim. Aynen benim de ilk Taşkent'te. günüm. Ya biz şeyde denk gelmiştik Melih'le, Kazakistan-Kırgızistan sınırına denk gelmiştik. Belki orada ufak bir kesit göstermiştim. Hatırlayanlar olacaktır. Bir de biz Melih'le geçen sene, ben o zamanlar Güney Amerika'da Kolombiya'daydım. Sen neredeydin kanka? Sri Lanka'da mı? Evet, Sri Lanka'dayım. Sri Lanka'daydı o da. O zaman bir canlı yayın yapmıştık YouTube üzerinden. Bu topraklarda tekrar denk geldi kendisiyle. Uzun süredir de konuşamıyorduk. Aynen, Yani aynen. güzel oldu. Sizden önce biz biraz böyle kaynattık. Böyle bir içimizi döktük. Aynen biz Şimdi de konuştuk sizinle ettik. paylaşalım. Ya şimdi benim Melih'e sormak istediğim sorular var. O da farklı bir perspektiften gezi videolarını paylaşıyor. Kendisinin kanalı var zaten.
Melih Bektaş değil mi kanka? Evet. Şu anda da Taşkent'te bir tane Türk restoranındayız. Adı Çay Simit kafe. Çay Simit Kafe. Türk lezzetlerini eğer özlerseniz buraya uğramanızı tavsiye ederiz. Evet, evet. Sinan abimize de buradan selamlar. Selamlar abi. Ben Melih kardeşime bazı sorular sormak istiyorum. Kendisi daha önce memurdu, polis memuruydu. Ondan sonra hani bu gezgin hayatına başladı. Daha çok aslında bunun üzerine hani merak edilen sorularla alakalı birkaç şey sormak istiyorum. Nasıl karar verdin kanka öncelikle? Abi nasıl karar verdim? Radikal bir karardı polislikten istifa etmek. Ama polisken de seyahat ediyordum. Biliyorsun benim seninle biraz daha gezi tarzlarım benziyor. Biz Evet. tabiata aşık insanlarız. Polisken biraz çok zor oluyordu. Geceden çıkıyordum, işte bir dağa gidiyordum, dağda dinlenip tekrardan işe geliyordum. Biraz bu şekilde seyahat ediyordum. Bir de çok gezginle arkadaşlık ediyordum. Onların hayatı yorumlaması benim hayatıma çok etki etti. Baktım adamlar emeklilik için çalışmıyor yani 25, 20, 30 yaşlarda bir işte tamamen ev alayım, araba alayım değil de onlar olabilirse kabul ediyor ama olmazsa da hayattan keyif almaya başlıyor. Okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, oturduğum insanlar benim bu karar vermeme hepsi etkendi. Ve ben de dedim ki ne yapacağım, nereye kadar böyle gidecek? Karar verdim. Dedim ki neticesine katlanacağın bir şeye gir. İstifa ettim. Bir yıldır şu anda dünyayı geziyorum. Tam zamanlı olarak. Tam zamanlı. Öncesinde ama sen istifa etmeden önce de kısa süreli bir Güney Amerika seyahati yapmıştın. Evet. Ben zaten seni o zamandan takip etmeye başlamıştım. O nasıl olmuştu peki? O zaman kendini denemek için mi çıkmıştın böyle bir seyahate? Evet evet. Tam olarak öyle. Ya şimdi ben memuriyette işte ücretsizin diye bir hak var. Yani bu ya polislerde almak biraz kolay değil. Ben bir yıllık talep ettim ve bana 3 ay verdiler ve bu 3 ay içerisinde dedim ki Melih git bir bakalım 3 ayda olsa uzun soluklu bir yolculuk yap, seyahat yap. Çünkü yılda 20 günlük senelik izin var. Onu hep koşuşturarak bir şeyler yapıyorsun. Daha 3. günden 5. günden telaş başlıyor. Ulan bitiyor. Döneceğim tekrardan o rutin Aynen hayatın öyle. içerisinde. Ama 3 ay biraz daha geniş bir alandı. Kendimi gördüm, denedim. Baktım yolda çok farklı insanlarla tanıştım. Onların hayat hikayelerini tanıştım. Onların hayat hikayelerini gözlemledim. Dedim ki yapılabilir bir şey. Eminim ki fırsat çıkacaktır. Kendini geliştirdikçe para da kazanabileceksindir falan derken orada deneyip yola çıktım. Şu an mesela nasıl seyahatini devam ettiriyorsun veya nasıl gelir nereden elde Evet. ediyorsun? Abi şu anda gelirim daha yeni yani 3 yılın sonunda o zaman polisken de YouTube'a devam ediyordum. Artık YouTube'dan ufak da olsa bir gelir elde ediyorum. Bunun yanında yine küçük de olsa benim ihtiyaçlarımı karşılayacak bir sosyal medya hesabını yönetiyorum. Onlara içerik oluşturuyorum. Kendi gittiğim coğrafyadan çektiğim görüntüleri onların sayfalarında da paylaşıyorum. Bunun yanında gittiğim ülkelerde işbirlikleri yapıyorum. Yani belki çok para kazanamıyorum ama az para harcıyorum çünkü otel, işte yemek, işte ulaşım bu gibi şeylerdeki masraflarımı ne kadar çok giderirsem o kadar uzun soluklu seyahat edebilirim. Yani böyle bir düzenim var şu anda. Kendi yanımda kavrulabileceğim bir düzen. Daha önce takip edenler varsa gönüllü işlerde çalıştım. İşte orada gidiyorsun, sörf yapmayı öğreniyorsun. 2-3 saat çalışıyorsun. Hiçbir giderin olmuyor. Hatta bazen para kazanıyorsun. Bu şekilde işler yaparak şu anlık seyahat ediyorum. Çok güzel. Zaten olayın aslında felsefesi çok fazla para kazanamıyorsan az para harcayacaksın. Evet, evet. Bir de şey oluyor, uzun soluklu seyahat edenlerde daha fazla zaten zaman olabiliyor. Az zamanın olunca daha fazla para harcıyorsun bence. Öyle Evet, bir olay da var kesinlikle, yani kesinlikle. değil mi? %100 katılıyorum. Aslında olayın bence püf noktası bu. Zamanınızı verdiğiniz zaman paranızı alıyorsun. Paranızı verdiğiniz zaman zamanınızı alıyorsun. Biz de şu anda zaman sadece bizim. Aynen O yüzden öyle. diyorum ki ya bir yere giderken 5 saatte yani uçakla gidersin diyelim. İşte 10 saatte trenle gidersin. Farz misal. Ben otostopla gidiyorum, otobüsle gidiyorum, yürüyerek gidiyorum. Acele etmiyorum. Acele edersem çünkü çok para harcayacağım. O yüzden zamana yayıyorum, sindire sindire seyahat ediyorum. O yüzden onun dengesini biz bu şekilde yakaladık. Takıyor. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi gezilerde genel olarak sosyal medya üzerinde daha çok aslında insanlar yaşadıkları iyi şeyleri paylaşıyorlar. İyi şeyleri gösteriyorlar. Sosyal medyanın böyle bir aslında şeyi var. İki yüzlüğü mü var diyeyim artık nasıl söylenir bilmiyorum ama. Çok pembe gösteriliyor bu arada. Aynen çok pembe gösteriliyor. Yani bizim aslında arka planda hani yaşadığımız büyük sıkıntılar da var. Bu sıkıntıları olabildiğince insanlara az yansıtmaya çalışıyoruz. Özellikle senin gezi sırasında başına kötü bir olay geldi. Kötü bir olay yaşadın.
Onunla alakalı neler söyleyebilirsin mesela? Yani dostum, dediğim gibi ben 10 yıl polislik yaptım. Hayatımda böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Çünkü Malezya'dayken otostop çektiğim bir esnada bir kişi aldı beni, yani organize etti ve bir çetenin yanına götürdü. Beni 13 saat boyunca alıkoydular. Bütün her şeyim çalındı ve elim gözüm bağlı bir şekilde ıssız bir ormana bırakıldım. Hayatımda yaşadığım en ekstrem olaylardan bir tanesiydi ve ben orada insan yani ne kadar ölüme yaklaşabilir derlerse ben o kadar ölüme yaklaştığımı hissettim ki daha önce polis olduğum için çok ölü gördüğüm, çok büyük olaylar gördüm ama insanın başına da gelebiliyormuş. O bende büyük kırılma yaşadı, hayatı sorgulattırdı. 13 saat boyunca dedim ki yani 32 yaşındasın, hayatında şu anda ölsen çok pişman olur musun? Yoksa kafanda koyduğun çoğu şeyi yaptın mı? Bunları düşündüm ve dedim ki ya Melih, yani bence kendimce iç tatminimden söylüyorum. 32 yıllık ömrümde o kadar dolu dolu geçti ki çünkü hiçbir şey ertelemedim hayatımda. Ticaret yapmak istedim, seyahat etmek istedim, istifa etmek istedim ve hep bir şekilde akışta uyum sağlamaya çalıştım. Hiçbir zaman akışa direnç göstermedim, akışta kavga etmedim, kendimle kavga etmedim. Bu gasp olayı da çok ekstrem bir olaydı benim hayatımda. Ama dedim ya, bir insan eğer bir şeylerin neticesine katlanabiliyorsa, onu göğüsleyebiliyorsa her şeyi yapabilir. Ki olaydan sonra ben hala hayatıma devam ediyorum. Çünkü şunu biliyorum, başıma böyle bir olay geldiği zaman için hayattan küsemem. Çünkü seyahat bizim için bir tatil değil. Biz şu anda bir tatilde değiliz. Çoğu insan bunu kaçırıyor. Nereye kadar gidecek, ne olacak? Biz bir tatilde değiliz. Bu bir yaşam tarzı. Hayatımızın bir dönemi biz bu yaşam tarzı içerisinde kendimizi geliştirmeye, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız bütün olaylarda iyi olarak adlandırılsın, kötü olarak adlandırılsın bize yaklaştırıyor ve hepsi bizim için aslında. O olay da bana bir şey göstermesi gerekiyordu ve gösterdi. Ondan alacağımı alıp yoluma devam etmem gerekiyor. Ben de olayları böyle yorumladım. Dediğim gibi tabii ki kimse inşallah böyle bir olay yaşamaz ama her şey hayata dahil, yola dahil. O yüzden kabul edip devam ediyorum yolculuğuma. Çok güzel özetledim valla kanka. Gerçekten yani Melih'in yaşadığı durumu belki farklı bir insan yaşasa yaşamak isterdi veya çok farklı kararlar alabilirdi. Evet. Yani seyahatin getirdiği ve bu yolun getirdiği şeylerin iyi yanıyla, kötü yanıyla, olumlu ve olumsuz tüm yönlerini kabul ederek bu yola çıkmak gerçekten aslında büyük bir cesaret örneği aynı zamanda. O yüzden de seni tebrik ediyorum açıkçası kardeşim valla. Eyvallah, teşekkür ederim. Yani umarım bundan sonraki hayatında, özellikle seyahatinde daha güzel şeylerle karşılaşır ve yaşarsın. Her ikimiz için de geçerli. Hani konuya değinmişken şeyden de bahsedeyim. Şimdi bu aslında sana da çok fazla soruluyor muhtemelen. Şimdi polislikten istifa ettikten sonra hani bir sene herhalde geri dönme sürecin oluyor değil mi işe? Evet, ya bir seneden daha fazla. Sene. Yani 2 yıl gibi bir süreç olduğu Hani söyleniyor. bir de seyahate çıktıktan sonra böyle kötü bir olay yaşayınca insanların herhalde sana en fazla sorduğu soru pişman Geri mısın? dönecek misin? Evet, Hani evet. senin kendini sorguladığın yaşamsal bir pişmanlıktan ziyade hani geri dönecek misin, işe geri dönecek misin? Veya bu yaptıklarından pişman mısın sorusu Evet. sana çok soruldu herhalde. Bu soru geldi. Hatta yani bunun bir mesaj olarak olduğunu, bak işte geri dön tarzında diyen de oldu. Yani burada tabii ki insanların yorumlayış biçimi. Kesinlikle. Hani bizi mesela hep ilk soru ne? Dünyayı geziyoruz. Herkes der ki hayalimdir dünyayı gezmek, görmek. Çünkü bu dünyaya büyüyorsun. O kadar çeşitli bir dünya var ki. Yani şu senin gözünden gördüğün manzaraları buraya aktarabilsek, yaşadığımız hisleri tam aktarabilsek, yani insanlardaki o iç tatmini ve huzuru algılayabilir misin? Ya nasıl olurdu acaba? O gün batımını izlerken içimize doğan mutluluk, kuşun sesi. Yani çok farklı bir kafa gerçekten yani. Ben de yaşayınca bunu anlayabiliyorum. Hep böyle maddi bir taraftan sorular geliyor bize. Hiç kimse Kesinlikle. bize huzurlu musun diye soran yok. Evet. Oğlum yolda mutlu musun? Oğlum işkence çekiyorsunuz lan, sırtınızda kilo ağırlıklar. Senin yürüdüğün işte Kırgızistan'da yürüdüğüm, benim de yürüdüğüm dağlar. İşte yani para versen insanlara yaptırmayacağın şeyleri biz mutlu olarak kendimizi kucaklayarak, doğayı kucaklayarak yapıyoruz. Bu çok ayrı bir kafa. Bunu yaşamak gerekiyor, anlamak gerekiyor. Yani bana da sordular pişman mısın diye. Tabii ki cevabıma da çok ilgilenen de olmadı. Çünkü ben pişman değilim desem de bana inanmayan insanlar oldu. Tabii ki yani pişman olsam muhtemelen ego yapmayarak giderim, mesleğime dönerim, mesleğimde devam ederim. Çünkü belli bir süre zarfında da işte geri dönme şeyleri falan var ama ben hiç aklımdan bile geçmedi. Ya çünkü diyorum ya, ben olayım farklı bir bakış açısından bakıyorum. Yani ben olaya diyorum ki ulan ben böyle bir olay yaşadım. Yani diyecekler ki oğlum böyle deneyim mi olur? Ya benim için deneyim bu yani. Ben buna para versem hayatta kalabileceğim bir şey.
Yani olmazdı yani. Para versem böyle bir şey olmazdı. O yüzden yaşadığım bütün olaylar benim için hayırlısı. O yüzden geri dönüp pişman olmak düşünmedim. Öyle bir şey de yok. Yol akıyor. Yola devam ediyorum. Bir de insanlar hani bu soruları bize sorarken genelde çok şey olarak görüyorlar bizi. Hani biz de normal insanız aslında. Normal insanız. Yani süper kahraman değiliz veya biz de pişman olabiliriz. Hani bu da işin içinde olan bir şey bence. Hani pişman da olabiliriz yani illa O da pişman. insani bir durum. Ha, o da insani bir durum hani. Biz tüm kararları kendimiz doğru vermiyoruz veya bizim hayatımız en doğru şekilde gidiyor. Bunu da söyleyemeyiz. Mesela şu çok soruluyor. Sen hani başkalarına bunu tavsiye eder misin, etmez misin gibisinden çok bana da soruluyor yani bu soru. Şöyle biraz kendimi de göstereyim. Yani bana da çok soruluyor. Yani o biraz insanın kendiyle alakalı bir durum. Çünkü ben böyle bir hayat yaşamayı tercih ediyorum veya ben böyle yaşamak istiyorum. O yüzden benim yolum bu şekilde ilerliyor. Hani başkasına ben çık bunu yap, yaşa diyemem. Evet, Herkesin kesinlikle. kendi doğruları var kendi hayatına göre. Yani kimsenin gömleği kimseye olmuyor abi. Aynen öyle. Ve bana da söylüyorlar, Melih ne yapabilirim, nasıl yapabilirim? Ya abi bunun en iyi cevabını sen biliyorsun. Çünkü senin kabiliyetlerini önce hep aslında bir noktaya gelmiyoruz mu dostum ya? İnsan kendini bilirse eğer, kendinin ne yapabileceğini, ne yapamayacağını bilirse ona göre bir yol seçer. Ama ben veyahut da sen bir insana bir formül oluşturup al kardeşim bunu yaparsan dünyayı da gezersin, mutlu da olursun, huzurlu da olursun desek yalan söylemiş oluruz. Çünkü yani biz kimseyi bilmiyoruz. O yüzden de ben yani bu konuştuklarım memurluktan istifa etmek hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Aynen olsa. öyle. Yani çünkü insanların beklentisi farklı. Yolda birçok gezginle tanışıyoruz değil mi? Kimisi meşhur olmak istiyor. Kimisi işte zengin olmak istiyor. Kimisi kendine ulaşmak istiyor. Kimisinin hedefi var. Ben de 90 ülkeyi, 196 ülkeyi gezeceğim diyor. Herkesin seyahat motivasyonu çok Hepsi farklı. Kimisi ben yemek tadacağım. Kimisi çok nitelikli geziyor böyle. Takip edilmiyor adam. Değeri bilinmiyor belki ama o kadar nitelikli geçip o kadar güzel içerikler üretiyor ki kendi Yani- iş tatmini var. Şöyle ben yolda öyle insanlar görüyorum ki hani sosyal medyada bırakın yani adamın esamesi okumuyor. Hiçbir sosyal medya hesabı kullanmadan gezen bir sürü insan da var yani. Sadece olay sosyal medyadan ibaret Kesinlikle, değil. kesinlikle. Sen de gezerken çok denk gelmişsindir bence. Hani çok kaliteli donanımlı, insanlar müthiş var. insanlar var. Hiç sosyal medya kullanmıyorlar. Onların da kendi tercihi. Evet. Ya ben mesela kendim kişisel olarak yaşadığım güzel şeylerden hani başkalarına örnek olsun. İlham olma olayını bilmiyorum. Hani ben çok şey değilim öyle. İlham kaynağı olma amaçlı bakmıyorum olaya ama hani paylaştığım güzel şeylere en azından başkaları tarafından da bilinmesini istiyorum. Ya aslında ilhamdan ziyade ayna olabilme şeyimiz Evet. var. Şimdi biz senle de şuradaki izleyen kişiyle de onun arkasıyla da hepimiz birbirimize bir aynayız. Yani herkes bir hissesini alabileceği bir şey var. Alır almaz herkesin kendi şeyindedir. O yüzden ben de işte ilham olacağız, dünyayı güzelleştireceğiz. Biz kendimizi güzelleştirmeye Aynen. çalışıyoruz zaten. Yani o zaten bizim bir kal dili var, bir de hal dili var ya, yani insanın halinin verdiği bir dil var, bir de kelimelerin verdiği bir dil. Zaten bir insanın haline yansıyorsa o zaten alacak olan oradan alır. Yoldan Aynen öyle. geçerken de alır. Sosyal medyadan da alır. Sussak da alır, konuşsak da alır. O yüzden bence içimizde olanı dışa aktarmalıyız diye düşünüyorum senin gibi. Kapatırsak bizle beraber göçüp gidecek bir şeyler. Eminim ki bu dünyada söylenecek birkaç sözümüz, kelimemiz vardı. Onları söyleyip zaten yolculuğumuzu devam ettireceğiz. Ya ben bir de şuna da çok inanıyorum. Biz hani seyahat ederken çok fazla şey yaşıyoruz, geziyoruz, görüyoruz, ediyoruz. Yani hani insan bir yerde doluyor. Bu da bir taşma noktasına geldiğinde hani o da aslında bizim paylaştıklarımız oluyor yani. Evet. Yani onları ya yazarak, kimisi yazarak paylaşıyor, kimisi işte kitap yazıyor, kimisi sosyal medyada içerik üreterek, kimisi sadece işte çevresiyle paylaşıyor. Biz sosyal medyadan daha fazla insana hitap ederek aslında bunu yapıyoruz. Ne bileyim yani herkesin yoğurt yiyişi farklı diyelim. Biraz daha kanka yani seyahat tarzınla alakalı bizi hani şey yapabilirsen, aydınlatabilirsen. Tabii. Ya benim tarzım biraz tabiat ağırlıklı. Hep ayağım tabiata gidiyor. Ama bu tabii ki şehirde de varım, insan içerisinde de varım ve son zamanlarda işte halkın arasına girip hikaye takip etmeye çalışıyorum. Bir insanla konuşuyorum. İşte pazara gittiğim zaman yani tamam orada da bahsediyorsun elma armutun fiyatından araya serpiştiriyorsun. İnsanlar merak ediyor, soruyor.
Ama onun yanında o insanın ülkem hakkında merak ettiğini, işte onun bir anlatabilecek bir hikayesi varsa onu dinlemeyi. Çünkü biz bu şekilde böyle bir şeyleri taşıyıp elden ele bir şey getiriyoruz ya, o his de güzel oluyor. Evet. Tarzım biraz daha bunlar. Böyle çok gece hayatını sen de çekmedin herhalde. Bende de hiç o gece hayatı falan videoları çok olmadı bende. Ben hani Kolombiya'da bir tane çektim de paylaşmadım açıkçası. Ben işte yani bir İran'da denk geldi öyle bir İran'da gizli böyle gizli dediğim gizli gerçi ya. Onların Yani evet öyle he, gece buluşmaları oluyor değil mi? evler falan var, oralarda falan böyle bir çekim yapmıştım. Genelde tarzım o, insan hikayesi ve anlam abi ya. Benim için şey diyorum, gittiğim, yaptığım şey anlamlı olsun. Yani Ahmet yapıyor diye değil. Eğer orada Ahmet yapmıştır ama güzeldir, ilgimi çekmiştir. Ben de giderim onu dinlemek isterim, o hikayenin peşine gitmek isterim. Yani bunun yanında her coğrafyanın, kıtanın da farklı bir potansiyeli var abi. Sen Güney Amerika'ya gittin. Nasıl insanlar? Dinamik, spor yapan, 80 yaşındaki adamın koştuğu, akşamlar öyle bir dans varken o dansa biz uyum sağlayamayız yani. Hani çünkü tempoları çok yüksek. Yani sanki o kıta ayrı bir kafa yaşıyor. Yani orada savaş yok, mavaş yok. O kendi hallerinde mutlu mesut yaşayan insanlar. Tabii ki tamamen ülkeleri pöfleyip çıkartacağım bir şey de değil. Bazı eksiklikleri var, bazı artıları var. Her ülkenin böyle şeyleri var. Yani Güney Amerika, Patagonya bölgesine, Arjantin Patagonya'sına gittik. Oradaki tabiatı yaşadık senle ben. Mesela o beni çok etkilemişti. Ama İran'a gittiğin zaman İran'ın o derin kültürü, müziği, edebiyatı, şiiri, Hafız-ı Şiraziler, onlar falan ayrı bir etkiliyor. Abi Hindistan'a gittim. Hindistan'da 3 ay kaldım. Dedim ki ya burası ayrı bir gezegen. Herkes diyor ne işin var Hindistan'da? Ya abi Hindistan yani zihnimizden daha büyük. Bizi şok edebilecek bir coğrafya. Orası ayrı bir şey. Şimdi Türkiye coğrafyasındayım, Türk coğrafyasındayım. Burada atalarımızın işte sürdüğü göçebe hayatı yaşamaya çalıştık. Tanrı Dağları'na gittik, oraları gördük. Ya bu coğrafya çok misafirperver biliyorsun. Burayı yaşadık sonuna kadar. Yani yarın ben Bali'ye gideceğim. Bali ayrı bir şey değil mi? Hepsi birbirinden çok farklı. Evet çok farklı. Yani birinin coğrafyası farklı, öteki tarafta çöl var, çöldeki ıssızlık ayrı bir güzel, gökyüzü ayrı bir güzel, dağın ıssızlığı ayrı bir, karanlığı ayrı bir güzel. Ya o yüzden insan çok gelen sorulardan bir tanesi de şeydir ya bize, yani oğlum en iyi yer neresi ya, nerede yaşanır filan. Abi cevap vermek çok kolay değil gerçekten. Ama seni böyle hani derinden etkileyen, yani böyle hani yaşarken veya yaşadıktan sonra idrak ettiğim böyle hani dönüp de bazen çünkü şey oluyor, sindirme süresi de oluyor bu gezi olayında. Evet. Bazen bazı şeyleri hızlı yaşıyorsun ya da yavaş yaşasan da bazı şeyler böyle sindirildikten sonra geliyor sana. Diyorsun ki ya ben oturuyorsun bazen bir yerde diyorsun ki ben bunu yaşadım ya falan diyorsun. Bir anda geliyor öyle bir şey Evet, sana. evet. Sana hani öyle bir şeyler oldu mu bir yerle Ben de alakalı? bir yerle alakalı oldu. Hani demin dedim ya bir ülkeyle kendini anlamlandırabiliyorsan orası senin için yani en iyidir değil mi böyle şeydir. Ben de o Sri Lanka'da oldu. Sri Lanka'da. Çünkü biliyorsun Sri Lanka'da bir maymunum vardı. Evet. Ve o maymunla beraber Adı neydi? Monica. Monica. Yani üzümlü kekim ya. Yani orada bir film gibi bir şey düşünün. Sanki ben onun içerisindeyim. Monica ile biz bir karakteriz. O benim hep buramda ve ben onu yani ondan para kazananların elinden alıp işte kendimi aslında alıyormuşçasına özgürlüğe ulaşmaya, ormanına ulaştırmaya çalışan bir heriftim yani. Onunla beraber dağın tepesinde olan Budist tapınaklarında odun taşıyan, orada mercimek çorbası yapan bir heriftim. Diyordum ki bazen bu yaşadıklarım gerçek mi ya? Bir yerden bir yere gidiyordum ve orada tuttuklar falan var ya o arabalar. Arabanın içerisinde ben işte 40 yıldır Budist tapınağında yaşayan bir Budist ve Monica'yız. Ve Monica'ya işte adapte etmeye çalıştığım zaman maymunların saldırması. Yani birçok hikayem vardı. Köylerde olmam, işte yabani fillerin arasında ağaç evin üzerinde bir hafta kalmam. Bunlar benim 5 yıldızlı otellerde deneyimleyemeyeceğim, benim için çok özel ve anlamlı şeylerdi. Hayatımın önemli insanlarını Sri Lanka'da tanıştım. O yüzden de Sri Lanka diyebilirim sorunun cevabını. Hani Sri Lanka'yı aslında böyle sosyal medyada takip edenler biraz şey olarak biliyor açıkçası. Yani güzel yerleri var, plajı var, sahili var, tepesi var, dağ tepesi var. Senin orada gezi tarzın daha çok böyle içsel bir yolculukla alakalıydı aslında. Evet. Hani ben de takip ederken daha çok onu gördüm, gözlemledim. Budist tapınaklarında veya işte Monica ile yaşadığın maceralar. Hani aslında
ülkelerin size vaat ettiği şeyler de sizin hani olaylara bakış açınızla çok çok ilgili. Hani başkası gidince mesela Sri Lanka'da belki 2 haftada tamamen turistik yerleri gezip bitirebilir ama Melih'in tecrübesi hani Sri Lanka tecrübesi bence onlardan çok farklıydı Evet. Yani, bakıldığında. ya çünkü dostlarım, bu modern dünya bize belli bir liste veriyor ve diyor ki size, kardeşim senin hiç düşünmene gerek yok. Ben sana şimdi bir yer vereceğim, tık 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 bunları yap ve sen yapmışım diyeceksin. Sana biri sorduğu zaman şurayı biliyor musun? İşte biliyorum evet. Hani onu yapmadıysan gezmiş olmuyorsun Evet, orada evet. mesela, anladın mı? Ama bizde biraz daha böyle hani çok da biz dedik kusura bakmayın ama diyorum ya, bir hikayem varsa, o ülkeye gittiğin zaman kapısını çalacağım bir insan varsa benim için önemli olan o. Yani ben bazen diyorlar ki işte bir ülkeye gidip oraya gittin mi diyorlar. Yok diyorum, çok bilindik bir yer, meşhur bir yer. Gitmedim, içimden gelmedi. Gördüm uzaktan ama gitmedim çünkü bana hitap etmedi. Gitmek istemedim. Gitmedim. Yani o yüzden de arada bir fark var. Burada da kim ne görmek istiyorsa onu görürse mutlu oluyor, onu görmezse yani zevk Evet. vermiyor. Şimdi bir alışveriş merkezini görmek isteyen bir insan köyde gittiği zaman çok güzel bir restoran görmek isteyen bir insan, yani Sri Lanka küçük bir yer, fakir bir yer. Bunlara çok ulaşamayabilir. O yüzden ne görmek istediğinle alakalı bir değişkenlik gösteriyor. Kesinlikle bence de. Yani ben de mesela en son hani Kolombiya'da 6 ay kalmıştım. Kolombiya'da hani son zamanlara doğru artık büyük bir doymuşluk olmuştu. Yani doydum artık, hani Güney Amerika kıtasında gördüğüm şeylerden sonra büyük bir doygunluk oluştu bende. En ünlü yerlerinden bir tanesi Tayrona Milli Parkı'na gitmedim mesela. Dibimdeydi ama ayağım varmadı gitmeye. Yani bazen öyle oluyor gerçekten. Hani buradan gitmeden önce listemde olan bir yerdi mesela. Evet. Gidip görmek istediğim bir yerdi ama o zaman hiç böyle beni cezbetmedi bir şekilde. Gitmedim yani. Ya işte aslında burada da yani bu seni rahatsız etmiyorsa çok güzel abi. Aynen öyle. Çünkü Kendimi zorunda hissetmiyorum. evet yani. evet yani evet gitmedim, ne olacak yani hani dünyanın sonu değil. Öyle. Yani bir de hani bazen de bazı şeyleri de bırakmak gerekiyor. Böyle to-do list olayı var yani. To-do list gezgincileri biraz farklı oluyor. Geliyor işte müzeye gidiyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Tadılacak yemekleri tadıyor. İşte müzeye gidiyor. Görülecek yerleri görüyor. Oradan sonra geçiyor. Hiç insan hikayesi biriktirmiyor mesela. Benim için mesela insan hikayesi biriktirmek veya o gittiğim yerlerde, ziyaret ettiğim yerlerde dost edinmek, arkadaş edinmek. Evet. Daha sonra oradan ayrıldığımda hani bir elimde arayabileceğim bir dostumun olması Evet. veya hani Ya o çok farklı bir. çok farklı bir şey değil mi? Ya Sri Lanka'da özür dilerim, Sri Lanka diyorum ya. Hindistan'da güneyinde çok küçük bir köy var. Orada bir tane dost edindim, bir arkadaş. Yani arkadaş dedim, adam büyük yani 50-55 yaşında. Bir abimiz, hala mesajlaşırız. Bana der ki gittiğin yerlerden fotoğraf at. Bana köy işte tarım yapacakları zaman, işte buğdaylar yeşerdiği zaman bana fotoğraflar atar. Aramızda böyle bir bağ var. Bir gün yani nasip olur da Hindistan'a tekrardan gidersem o abiyi ziyaret edeceğim. Bölgede yabani filler yaşıyor. Ve köyde hala her şey topraktan. Yani şu anda günümüzde şey vardır ya, böyle sürdürülebilir enerjiler, nefes alabilir yani. Adamlar öyle yaşıyor yani hani oralarda. Yani o çok güzel bir his, dediğim gibi. Öteki adama da saygı duyuyoruz. Niye biliyor musun abi? Şöyle bir şey var. Adama çünkü bir yıl boyunca tabiri caizse eşek gibi çalışıyor ve adama 10 gün veriyorlar. O 10 gün içerisinde o Yapabildiğini adam yapıyor değil mi? koşturmak zorunda. Evet. Duramaz. Yine bir böyle insanların tatil yaptığı bir eyalette vakit geçiriyordum. Orada gönüllü iş çalışıyordum. Gönüllü iş dediğim de şeydi yani. Drone'um vardı. Böyle drone çekimi yapıyorum. Adam kal dedi burada ya. Hani gitme bir yere. Vallahi böyle aldım çadırımı gidelim. Nereye gidiyorsun dedi ya. Kal burada falan dedi. Orada çok güzel böyle günleriymiş. Birisi gelmişti bana. Ya gel bu akşam dışarı çıkalım. Diyorum ki yok ya, bana hitap etmiyor filan. Ondan sonra dedi ki ya sen dedi eğlenmeyi, yaşamayı bilmiyorsun dedi. Çünkü dedim ki sen kaç gün çalışıyorsun yılda? İşte yılın neredeyse 11 ayı çalışıyor. Buraya kaç günlüğüne geldin? 5 günlüğüne geldi. Ve 5 gün içerisinde bir aylık yapacak bir şeyi sıkıştırıyor. Pert halde, tamam mı? Yani çok yorgun. Yani hani hep şey deriz ya, tatile gideriz döneriz abi bir hafta kendini yatakta, çünkü yoruluyorsun. Türkiye'de tatil anlayışı öyle oluyor Evet. biraz daha. Şimdi şu sofradayız abi. Buraya yani 3 günlük yemek gelse biz hepsini yemeğe katsak sindiremeyiz. Evet. Yaşadıklarımız, gördüklerimizde de aynısı. Kesinlikle aynı. Kesinlikle aynı. Çok katılıyorum bu söylediğine. Genel olarak hani yaşarken böyle sindiremeyeceğimiz şeyleri de alıyoruz. Daha sonradan sindiremeyince de hani hazımsızlık oluyor. Farklı şeyler oluyor. O da vücutta işte farklı hastalıkları. Bence hani
midenin yarattığı o hastalıklar da insanda belki psikolojik olarak veya farklı şekilde yansıyor yine yani hani. Yemekte nasıl mideye yansıyorsa diğerine de artık beyne veya duygulara vesaire bir şeylere yansıyor. Ruha, psikoloji, her Aynen şeye. öyle. Melih kardeşime gerçekten bu samimi sohbet için çok teşekkür ederim. Hani biz zaten oturduk, saatlerdir böyle sohbet ediyoruz beraber. Sosyal medyadan da zaten çok fazla beraber kendisiyle sürekli fikir alışverişinde de bulunuyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Son olarak artık sana kapanış için kanka tavsiye edebileceğim, başkalarına tavsiye edebileceğim veya hani aklına gelen farklı şeyler varsa onlarla kapanış yapabiliriz. Valla bizi izleyenlere şöyle bir şey diyebilirim. Herkesin bir hayali var. İşte dünyayı gezelim. Ve herkesin arkasına sığındığı şey maddiyat. Biz hep yolda cesur insanlar gördük. Radikal kararlar verip, tabii ki bu akıl çerçevesinde yani böyle tamamen gözü kapalı. Bu şekilde de gidenler var bu arada. Çok da var. Çok da biliyoruz öyle insanları. Onlar da bir şekilde tutunuyor. Kimse açlıktan ölmüyor. Dostlarım, kendinizi besleyin. Sizi yol bir yere getirecektir. Yani ülkenin dışında da olsanız, içinde de olsanız bir yolculuk içerisindesiniz. Sadece yolcu olduğunuzun bence farkına varın. Ve akışta gidin, bakalım nereye varacak. Umarım yolunuz güzelliklerle buluşur. Bana mikrofon uzattığın için de sana çok teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim kardeşim. Güzel bir sohbet oldu benim için de. Aynen, çok güzel sohbet oldu. Bundan sonra da artık yani seyahatinde Bali'ye gideceksin. Orada umarım karşına çok güzel şeyler çıkar. İnşallah hepimizin. Yani seni daha çok besleyici ve sana farklı şeyler kazandırıcı bir seyahat gerçekleştirirsin. Çok teşekkürler hepimiz için. Melih kardeşime teşekkür ediyorum. Size ata toprakları Taşkent'ten selam gönderiyoruz, Özbekistan'dan. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Evet. Sosyal medyadan kendisini de lütfen takip etmeyi unutmayın. Instagram'da Melih Bektaş yazarsanız. Melih Bektaş Ha. çıkıyor. YouTube'da da aynı şekilde. YouTube'da da Melih Ben Bektaş. zaten hem açıklamaya yazacağım hem de video üzerine yazacağım zaten. Takip ederseniz çok sevinirim. Hatta benden de bir selam yazarsanız yorumlarına çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ederiz. Hepinize sevgiler, selamlar dostlar.